Merhabalar, ben dermatoloji uzmanı Doktor Sevda Demirbulak. Bu hafta sizlere aslında çok iyi bildiğiniz botulinum toksin uygulamalarından bahsedeceğim. Botulinum toksini artık çok iyi biliyoruz ki bir protein yapıda bir ilaç, Clostridium botulinum'dan üretiliyor. Biliyorsunuz laboratuvar şartlarında tamamen steril üretilmesi gerekiyor. Peki biz bunu hangi alanlarda kullanıyoruz? Tabii ki alın kırışıklığı, göz çevresi, boyun, platismal bantlar, dudak üstü kırışıklıkları, tüm kırışıklıkların tedavisinde kullanıyoruz. Tabii bunların yanında artık migren tedavisinde de, terleme tedavisinde de ve diş sıkma tedavisinde de çok etkili sonuçlar aldığımız yine bir tedavi yöntemi. Botulinum toksinden bahsederken artık aslında şunlardan bahsetmemiz gerekiyor. Hep söylüyoruz. İşin uzmanı iyi ellerde yapılması gerekiyor. Neden bunu söylüyoruz? Çünkü aslında yüzümüzün anatomisini bilirsek neden böyle yapmamız gerektiğini daha da iyi anlayabiliriz. Yani bizim aslında alın kaslarımız, işte kaşlarla ya da göz çevresindeki orbital kaslarla hepsi bir iletişim içinde. O yüzden biz aslında her hastaya özel nokta belirliyoruz. Yani o hareketleri yaptırmamızın sebebi de bu aslında. Hareketler arasında hangi kaslar daha işte aktif, biz onları işaretleyip onları durdurarak sizin yüzünüze en uygun, mimik hareketlerinize en uygun botoks sonucunu elde etmeye çalışıyoruz aslında. Bir diğer önemli, sizden yine çok gelen bir soru. Terleme botoksu yaptırırsam acaba vücuttaki toksinleri atamaz mıyım diye. Bu da yine çok sorulan bir soru sizin tarafınızdan. Burada da şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi aslında botulinum toksin asetilkolin üzerinden bir nörotransmitter üzerinden etki gösteriyor. Yani onun çalışmasını bloke ediyor geçici olarak. Yani biz burada yaptığımız sadece bölgesel olarak uyguladığımız diyelim el, ayak ya da koltuk altı toksin uygulaması yaptığımızda geçici bir süreyle asetilkolinin çalışmasını aslında biz engelliyoruz. Yani biz orada bir sinir felci yaratmıyoruz ya da kalıcı olarak herhangi bir zarar vermiyoruz ve toksinlerinize gelirse de zaten biz bunu böbrek yoluyla çok daha iyi bir şekilde atabiliyoruz. O yüzden terleme botoksunun da kafanızda yine böyle bir soru yaratmasını istemiyorum. Sonuç olarak baktığımızda botulinum toksin artık yıllardır uyguladığımız, severek kullandığımız ve sonuçlarını çok iyi bildiğimiz bir tedavi yöntemi. Güvenli ellerde, güvenli kliniklerde başarılı sonuçlar almak mümkün. Bu haftalık konumuz botulinum toksindi. Haftaya görüşmek dileğiyle. Sevgiler.